Herkese selamlar. Yine yeni bir bölümle karşınızdayım. Biliyorum kızgınsınız. 14 gündür video atamıyordum. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacım vardı. Yaklaşık 45 gündür Türkiye'deyim. Bu süreçte bir Dubai, Ermenistan yaptık. Daha sonra bir Ege kıyısında ufak bir tur yaptık. Gezgin arkadaşlarla buluştuk. Bir önceki Türkiye videolarını izleyenler varsa hepsine tamam vakıftır. Bugün sizlerle birlikte biraz sohbet edeceğiz. Yeni planlarımdan bahsedeceğim. Geçmişte yaşadığımız şeylerin üzerine konuşacağız. Kanala yeni bir konuk gelecek. Çok eskiden takip edenler varsa benim Ukrayna'dan yana onları çok iyi tanıyordur. Özellikle Instagram kullanan kullanıcılar. Ve çok güzel plaketimiz geldi. Birazdan bununla ilgili de güzel bir duygusal konuşma yapacağız. O zaman ne diyoruz? Kapı çaldı, konukları içeri alalım. Aman efendim, aman efendim. Annesi geldi. McDonald's'a gelmişler bir de. Yalan ha. McDonald's önce geldi dışarı çıktık kapıyı çalıp geri girdik yani. Şöyle bir şey yok yani. Reis hoş geldin. Bulduk. Ne yapıyorsun? Ama siz bunları yeni görüyorsunuz. Hani Evet. eve girdik. Paylaşıyorum. Merhaba. Hadi gelin bakayım, hoş Spontane geldiniz. gel. Plaketimi gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam 100.000 abone. Evet. Ne zorluklarla aldık biliyorsunuz. Evet. Evet efendim, hoş geldiniz. Biz geldik. Benim adım Özge. Benim adım da Cem. Cem İlteriş ailesi, birçoğunuz tanıyordur Instagram'dan. Evet. Yani bizi şeyden... Ukrayna'da beraber gezdik. Instagram'dan önce bizi İbrahim'le muhakkak görmüşsünüzdür. Böyle yemekli yapalım dedik, sohbet. Tebrik ederim kardeşim yüzünü. Bilmiyorum. Ben yemekten sonra özelim kardeşim. Öpüyorum seni buradan. Buyur. Çok güzel bir sürpriz yaptınız McDonald's'a. Evet. Özlemiştim. Bildiğiniz üzere Dur öyle. 1,5 aydır Türkiye'deyim. Öyle mi? Dinleniyoruz. Yeni rotaya çıkacağım ama hala bir kararsızlık. Afrika'ya mı gideyim? Bir buçuk Asya'ya ay mı oldu mu bu gideyim? arada ya? Oldu. Oldu mu kadar ya? Dubai'ye git gel yaptım Ermenistan. Doğru tamam. Totalde Ağustos'un ilk haftası geldim galiba ya. Yok. Ağustos sonuna doğru geldim 25'inde falan. Beni şey çok korkutuyor ya Afrika. Korkutuyor Ya değil mi? gitmem. Çok korkutuyor beni. Sen ne diyorsun? Beni de korkutuyor çünkü Özge'nin kuzeni Afrika'da aşçıydı. Çalışıyordu, o biraz anlattı. Riskli yani. Beyazlara karşı riskli yani. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya da nereyi merak ediyorsunuz? Öyle Ben mi? mesela Asya'yı daha çok merak ediyorum. Yani ben de. Gezdim Ben Asya'yı. Avrupa'yı daha çok merak ediyorum ya. 7 ülke yaptık Asya'da. Ha Avrupa. Avrupa'ya gideceksin değil mi? Karar vermedim henüz. Avrupa mı gitsem, Afrika'ya mı gitsem, Güney Amerika'ya geri mi dönsem? Ne yapacaksın Bir kardeşim? de Amerika'ya gitme. O piti mi yapacaksın? 48 saat sürem var karar vermek için. Öyle mi? Ha. Siz bu videoyu izlediğinizde 48 saat sonra yola çıkmış olmam gerekiyor. Yani bir Eğer sonraki yola video... çıkamamışsam birinci İstanbul'dayım hala. Bu arada 14 gündür video atmıyorum. Kanalın algoritmasının tekrar aktif olması için YouTube'un öyle bir sıkıntısı var maalesef. Algoritmayı durduruyor. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Böyle bir emoji olur, nokta olur, virgül olur. Yorum yapıp beğenelim arkadaşlar. Evet. Reis. Ne olur? Ne olur ya? Bir destek çıkın kardeşinize be. Biliyorsunuz İbrahimciğim buralara kolay gelmedi yani. Çok zor geldi. O yüzden kardeşime destek olun, sahip çıkın. Ben şeyi hatırlıyorum ya. Sahip çıkın İbo'ya. Böyle- Hatırlıyor musun geçen sene bugünleri? Bir kruvasanla günü geçiriyordu. Ben evde kahroluyordum böyle. Yemin diyordum ya bu çocuk çok zor durumda. Hiç cesaret edip yapamayacağım bir şey. Benim yapamayacağım var. Ben böyle bakarım. Hani şey bile gelmez, fikri bile gelmez. Keşke ben de yapabilir miyim acaba diye böyle düşünmem bile ben böyle. O zamanlar benim izliyordun, üzülüyor muydun? Meksika'da zor geçirdiğim günler. Bileklik satıyordun hatırlıyor musun? Aynen. Bir çanta bileklikle gitmiş şeyde takas yapıyor. Pazarda. Pazarda. Bir bilekliğe bile aldıydın ya hatırlıyorum ben de. Et aldım, çekirdek Et kahve aynen aldım. aynen. Ha. Bileklikle. Ben o Yanında da videoyu bir- izledim ne güzel iş lan dedim. Aynen. Bileklikle et Aynen. alıyor dedim. Aynen. Yanında da biri vardı şimdi var hatırladın mı? Beraber olduğun şey. Amerikalı bir arkadaşım vardı. Orada sana pazarı falan Doğru. gözleyen birisi vardı. Zor Ya. günlerde. Evet. Kanalın kapandı. 2 defa. 2 defa oldu değil mi? Aynen. Hatırlıyor musun seni Bu arıyordum o ağacın, zaman. ağacın dibinde oturduğun ikinci Aynen. kanalı değil mi o? Planlarımdan bahsediyordum. Cem Baba diyordum. 6 ay içinde böyle olacak. Yırtık. Sabri Rüzgar. Tam öyle olacak, kanal kapanıyor. Tam 6. ay geçiyor yine kanal kapanıyor. Abi kısmet böyle şeyler yani. Sen çok emek verdin ya. Evet. Hem sen yırttın kendini hani gemileri yakıp gittin ama ben hayatta yapamayacağım bir şey onun. Hayattan böyle bir şey cesaret edemem ben. Bence YouTube'da en zor yani kanal çeşidi gezgin. Evet. Çok Evet. zor abi. Tehlikeli. Evet. Ya tehlikeli dışında çok emek var. Ya mesela 3 tane yere biz bir ara doğu turu yaptık.
3-4 ile gittik, biz ağlayacaktık Cem'le. O kadar yordu ki bizi. Sonra İbrahim aklıma geldi, dedim bu çocuk çerez gibi ülke ülke gezmek ona çok çerez geliyor artık 2 saatlik yol. Son ilde biz olaydan zevk almayı bırakmıştık. Değil mi? Evet. Bitiyor. 12 il gezdik değil mi aşkım biz ondan? Hatırlamıyorum. 9 il mi gezdik? 12 il mi? Tam hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Son ilde zevk almadım artık ben hani bu tamam bunu çekelim bitsin geldik madem gelmişken de çekelim olduk Çok zor ya. Evet. Anı kaçırıyorsun bir de sürekli. Öyle abi. Fark ettiniz değil mi? Öyle abi. İçeriye odaklanıyorsun. O anı sadece kameradan izliyorsun. Özge'nin öyle bir derdi yok. Allah'a şükür. Ben Kameraman ben olduğum için alakası yok. Kameraman ben olsam da Özge tamamen anı yaşıyor abi. Aa ne güzel dağmıştı dağa çekiliyor falan. Anladın mı? Dağa çıkalım. Abi niye çıkacağız dağa? bilmiyorum, ben hala öyle değilim ya. Ha harbi öyle değil. Hala anı yaşıyoruz ya. Ama güzel. Bir de teksin İbrahim, tek çok zor Bir ya. de o var ya tek başına ama harbiden ha. Evet. Tamam. Aslında bizim için de bakayım ben bizim için daha zor. Sen tek daha iyi boş ver. Ben kendim. Yalnızlık zor zanaat. Şimdi siz de birçok ülkeye gezdiniz. En beğendiğiniz ülke neresi oldu? Benim Tayland Tayland demeyeceğim özür dilerim yok. Yok. Amerika mı? Hayır. Benim harbiden de Amerika ya. Hadi ya. Şöyle bir. Ben harbiden Amerika'da çok yeri gezdim. Amerika benim. Ha. Ülke olarak beğendiğim yani. Evet, yani onun eyalet her eyaletinde ayrı bir güzellik var ya. Zaten hepsi aynı bir ülke gibi. Hakikaten öyle. Saat farkı bile var. Düşünsene yani. Kaliforniya ile New York'un arasında kaç saat var? 4 saat mi var? 5 Sen saat. Amerika'ya ne zaman gidiyorsun? Evet. Yok, 4-5 saat bilmiyorum da saat var. Telefon. Mart Nisan gibi düşünüyorum ben de gitmeyi. Amerika mı? Dolar kaç para şu an? Karavan kiralayacak mı? Karavanla gezmeyi planlıyorum. O Texas'ta falan böyle. Beni de al yanına. Gel reis. Texas'ta benim çok yakın arkadaşım var Emre orada. O ıssız kum çöllerinde. Texas'ta Emre. Hmm. Texas'ın bu da Emre'cim izlerse eğer ona selam olsun. İbrahim kardeşim buraya giriyor haberin olsun hazırlıklı ol yani. Issız kum çöllerinde falan. Şey Nevada Özge daha iyi bilir, işte. ben gitmem. Nevada değil mi? Berbattı. Orada bir Hoover Dam diye bir şey Ölüm var. Vadisi var, Ölüm Vadisi orada. Death Özge daha iyi Valley. biliyor. Bir tane baraj var, tamam mı? Ben gitmedim oralara da Özge gitti. Oraya işte böyle turistik gezi götürüyorlar. Arabadan indik. Benim beyin kaynamaya başladı zaten. Hemen arabaya bindim. Çok sıcak, Bakamadım bile, çok kötüydü. O bir şey mi ya? Biz Tayland'a gittik. Adam başı 200 euro zamanın parasıyla tapınağa gireceğiz diye para verdik. Girdik. 15 dakika sonra falan geri çıktık. Sen çıkmasaydın ben ölüyordum, ben sıcağa gelemiyorum. Aşkım ben çıkayım sen kal demedin. Çıkmamız lazım. Hava çok sıcak. Ben Ben öleceğim dayanamıyorum. sandım ya, dedim ben ölüyorum burada. Rabbim benim canımı al dedim ya. Moruk yani. Hayır, orada da millet fotoğraf çekiyor. Ben böyle bir sıcak yok ya, ben gelemiyorum. Soğuk ülke seviyorum ben. Şimdi ben şey diyorum yani. Bana diyor ki şuraları gezelim. Şimdi stres yapmasın. Bana diyor ki şuraları gezelim. Özge diyorum işte hepsi aynı. O da dağ, bu da dağ falan diyorum biliyor musun? Özge de hep bana şeyi savunuyor. Olur mu işte nasıl böyle düz mantık düşünüyorsun falan. Tayland'dan öyle dedi. Şeyden çıktık. Batı, tapınaklar. Özge şuna gidelim. Hepsi tapınak, hepsi aynı. Hepsi Hayır. yatıyor işte. Hepsi öyle. Bak niye biliyor musun? Sabah pardon 5'te kapatıyorlar müze gibi. 4'te kapatıyor. 4'te 5'e kadar da çok sıcak. Evet. O sıcakta gezdiğimi hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden gitmedik hiçbir yere Cem'le. Akşam çıkıp hep yemek yedik. Ama şeyi çok güzel. Özge. Özge buraya gidelim mi? Hepsi aynı zaten. O da yatıyor, bu da yatıyor. Ayrıca sıcaktan Doğru, sıcaktan. aynen. Hı. Ben sıcaktan. Sıcak olmasa gezerdim. Avrupa'da nereye gitmeyi düşünüyorsun? Bir soru cevap yaptım Instagram'da. Hı. Dünya turu ile ilgili merak edilenler ve nereye gideyim bundan sonra diyor. Hı. Siz de birçok ülke gezdiniz. Evet. İlk hangi ülkeye gittin? Ben mi? Evet. Ben ilk Amerika'ya gittim biliyor musun? Ben Hadi de ya. ilk Yemin ederim, Amerika'ya büyük gittim. oynadım ben. Oo. Direkt okyanusa yürüdüm. Ben de ilk Amerika'ya gittim. Neler hissettin ilk gittiğinde? Ya burada dünya turuna çıkmak için izleyen bir sürü insan var. Nelere dikkat etmesi lazım gitmeden önce? Dolar kuruna dikkat edin. Çok iyiydi bu. Öncelik o evet. Özge Hanım doğru söyledi burada. Dolar Kuru kuruna, farkına çok kur dikkat farkına edin. çok dikkat edin. Ya dikkat etmesi değil de ben cesaret etmelerini istiyorum ya insanlara. Gidin abi Evet. ya. Çok var çünkü açık. Ufkun genişliyor abi. Her şeye bakış açın değişiyor. Ben çok şeyim mesela o konuda. İyi ki çıkmışım diyorum. İyi ki gitmişim Değil diyorum mi? mesela. Ondan sonrası çok kolay oluyor biliyor musun? Amerika etmiş. İlk birine çıkıyorsun ya. Ondan sonra şey başka bir ülkeye gitmek şey gibi geliyor sana sanki böyle. Bakırköy'den Beşiktaş'a geçermişsin gibi oluyor ya. Doğru. Ben Beşiktaş'a şuraya gideyim de geleyim falan diyorsun. Ben de öyle oluyor. Yemin ya. ediyorum yurt dışına çıkmak buradan Antep'e gitmekten daha kolay geliyor bana.
İbrahim bizimki gibi vizenin aldığın tatile gitmek, yurt dışına çıkmak bunlar çok kolay ya. Doğru. Zor olan seninki oğlum. Evet. Ben mesela geçen canım sıkıldı. Dedim bir Ermenistan'a gideyim geleyim. Bindim uçağa Antalya, oradan Ermenistan'a geçtim. Gördüm. Geçerken dedim bir Dubai'ye uğrayayım. Dönerci Fuat Usta'yı bir göreyim öyle geleyim dedim. Ama zor. Çok uç bir rota değil mi o böyle? Antalya, Ermenistan, oradan Dubai falan. Antalya'dan çok ucuzdu bilet, o yüzden öyle gittim. Öyle mi? Ermenistan biletleri Türkiye'den 150 dolar, He. Antalya'dan 45-50 dolar. Niye abi? Niye Orada. öyle? Boş gidiyor uçaklar acı. He. Aynen hava yollarının taktiği boş Oradan gidiyor, şey çok gidiyor. tatile geliyorlar orada. Aynen. Anladım. O yüzden oradan uçtum. Abi Antep bileti nasıl ya? 1500 lira olur mu ya? Dubai'den kaça geldim geri buraya? Kaça? 1800 liraya. TL. Aynen. Niye lan? Ankara'ya geldim abi. 1800 liraya. Oğlum deli misin? Dubai'den buraya. Ankara'dan 1800 liraya geldim Dubai'ye. Pegasus'ta milim vardı. İstanbul'da bedava aldım ücretsiz. Oh! Aynen. Bir gezgin bunların hepsini hesaplar. Tabii. Ben olsam yemin ederim var ya gram hesaplamam. İstanbul 4500'de uçuş. Ben 1800'de uçtum baba. 150 lira hamburger yedim havalimanında. 1950'ye İstanbul'a iniş yaptım. Bak biz olsaydık direkt yemin ederim bakardık bileti. İstanbul 4500 liraymış hadi gidelim derdik. İşte Antalya, Ankara'yı aklımıza Hayır ben yaparım. Cem yapmaz böyle şey. Adam 2 dakika övüyor şurada abartıyorsun. Araştırıyorum ben dayı biliyorsunuz. Evet abi devam ediyoruz. Yurt dışında bugüne kadar yaşadığınız en tehlikeli olay. Bizim olmadı oğlum. Biz kartele mi girdik? Ne yaptık? Turistiz sen Sen fotoğraf. Bunu anlatacak sensin oğlum. Sen Bunu. Çin'e gittin mi? Yok gitmedim ben. Çin'e Özge gitti. Ben gittim. Nasıl? Çin'e bayıldım. Nereleri gezdin? Şangay'daydım. Ben gezemedim zaten fuara gitmiştik o yüzden Şangay'daydık. Bir de ne zaman gittiğini sor hele bir. Kaç sene oldu? Korona başlamadan bir hafta önce buraya geliyorlar. Ay. Hayır. Ya onları... Wuhan'a kadar gitmişsiniz. Wuhan'daydınız Wuhan siz. mıydı? Bilmiyorum tam ya. Wuhan'daydınız Wuhan'dı. Özge. Wuhan mıydı? Wuhan'daydınız evet siz. Ben gördüm, konuştuk hatta sonra dediniz lan biz oradaydık bir hafta önce nasıl oldu bu diye. Ama ben getirmedim yemin ederim. O ben değilim yemin ederim. Biz zaten fuara gitmiştik abi. Koronadan patlamadan bir hafta sonra buraya geliyor. Güzel bir şey ha. Ben orada olmak Çin'de isterdim o tarihte. bütün gençler çok zengin. Çünkü bu bir çocuk mevzusu var ya, bütün ailenin şeyi Mal onlara mülk ona kalıyormuş. kalıyor. Biraz. Aa. Ve fakir insan yok. O kadar insanlara iş üretmeye çalışıyorlar ki mesela tabela tutuyor adam. Kazıkla çakmamışlar yere de fuarda böyle tabelayı tutuyor. Olaya bak. Bir şey arasın. Şey ya, bu yol demirleri var ya, onları siliyorlar. Mazgallardan böyle Adam çok abi. cımbızla mazgallardan sigara çekiyorlar. Onları Allah Allah. topluyorlar. İzmaritleri. İzmarit topluyor. Ben dedim Olaya bunlar bak. işsiz galiba. Temiz ülke o zaman. Tertemiz de. Oğlum adam çok adam. Adam Askeri gibi çok düşün. Doğru. Sen çalıştıracak. düşünemezsin ama olsun. Yaptım ben de askerliği ya. Nerede? Burdur'da yaptım. Çok güzel bir yerde. Tamam peki geçelim. Devam edelim. Öyle yani. Çin'i Evet. ben çok beğenmiştim. Çin'i gerçekten çok beğendim. Ben de mesela Özge'nin anlattığında şaşırmıştım yani böyle bir şey hani hep Ama yıldız gözükmüyor. O kadar kirli ki. Hava kirli değil mi? Çin hep şey ya kafada o komünizm, askeri yönetim falan var o bir anlattı. Hayır, bir gece kulüplerine gittik. Çocukların altında bir arabalar. Herkes o kadar zenginler ki. Biz böyle mal gibi kaldık Fakirler. yanlarında. Çünkü çalışmaya Fuarda gidiyoruz oraya çalışıyoruz. bu ara. Evet. Ben Kolombiya'da öyle bir sıkıntı yaşamıştım. Nerede? Kolombiya'da, Medellin'de. Başkentte. Ama biri Silah çekmişlerdi orada. Öyle mi? Böyle çekim yaparken. video Hatırlıyorum tamam hatırlıyorum. Çocuk önümü kesmişti orada. Kaçmıştım işte, polis falan vardı yakında. Ay ben korkarım öyle. İyi polis seni bu şey yapmış yani. Normalde yapmazdı ama işte öyle bir denk geldi, kurtardık orada. Oğlum o yüzden diyorum, sen Afrika'ya gidince falan Evet. korkarım ben. Birini öldürmüşler diye videoda vardı. Ha, cinayet. Bogota'ya gidiyoruz, başkente. İlyas da var yanımda. Sen neredeydin de ben sana dedim ki sen bana konumunu bu iPhone buldak konum var ya. Venezuela'da. Dedim ki bana konumunu iPhone bula ekleyeyim de sen dedim ben bileyim nerede olduğunu korkmuştum ben sen nereye gittiğini. Venezuela Evet. mıydı orası? Ha pardon Bogota'ya Venezuela. gitmişti. Bogota'ya girdik, Medellin'den gidiyoruz. Kolombiya'nın başkenti. Girdik, otobüsün önü kesildi, yollar kapatıldı. Üf. 4 dakika önce çatışma oldu önümüzde. Ay çok korkunç ya. Adam paramparça yatıyor yolda. Kanalda videosu var Onu çektim, hatta. videoyu Tabii. izledim. Aynen. Hatırlıyorum ha evet tamam hatırladım. Aynen. Hatırladım evet. Abi akıl kârı değil ya. Gece saat 3.30 mu ne? İndik neyse eve gittik hemen. O saatte şey yaptık, getirin sabahını hemen servis ettik basına. İbrahim senin ne işin var Biz de oralarda öyle ya? biliyoruz. Harbiden ama ya ne nasıl bir psikopat. Vallahi hep çıktı karşıma ya. Meksika'da da öyle. Çıktı karşına değil canım benim, öyle yerlere gidiyorsun. Hani böyle sen Prag'dasın, birden böyle bir şeyle karşılaşmıyorsun yani. Hani içine gitmişsin. Anladın mı? Meksika'da kız arkadaşım vardı, İsrailli. Gece saat 11 mi ne? Dışarı çıkacağım dedi. Dedim bak gitme, bu saatte sıkıntı, ben gelmem. Helal lan sana. Biz dedim kabadayılık işlemez, gelmem ben dedim. Gitti. Herhalde. Yarım saat sonra üngür ağlayarak geldi. Silah dayamışlar. Telefon, cüzdan, pasaport, para. Hacetmiş. Her şeyini almışlar.
Gerçi şimdi ben de hak etmiştim da niye hak etmiş lan böyle bir... Hayır biliniyor şimdi gidip Ama tarla başında belli gidip yani. çıkmasın Tarla başı dışarıya. gibi bir yer çıkılmaması lazım akşam 7-8'den sonra. Veya 4-5 kişi gitmen lazım. Uğur Tek oldum o anında paketlerler. Ve polis de yanında duruyormuş olayda. Bu tarafa bakayım abi böyle bir şey yok. Siz daha iyi. Polis gözetiminde oluyor Hacı abi. Polis gözetiminde söylüyorsun. Tabii tabii. Çok güzel. Öldürülmeden Öldüm ben, soruyorsunuz. evet, söylüyorsun abi. Korkmayın. Meksika'da öyle. Çok sıkıntılı orada. Biliyorum ya. Sen Meksiko City'ye gittin mi? Tabii canım bir ay kaldım başkentte. Üf 5'ten orası. sonra sokağa İki kere gittin sen Meksika'ya değil mi? Aynen 2 Ben defa hatırlıyorum gittim. ya. Sokağa çıkmıyordum 5'ten sonra Meksika'da korkudan. Ya ben de çıkmam abi. İlkinde o kadar sen korkmamıştın, ikincide de İlk bir hafta çok korktum. Yani korkmam mümkün değil orada ya. Ortam seni korkutuyor. Bütün bakkallar, Yürüyüşler restoranlar. falan vardı, sen ben hatırlıyorum. Aynen Orada protestolar vardı ben protestolar gittiğimde. vardı. Başkanı indirmeye çalışıyorlardı. Adım başı her taraf polis. Her yer pompalı tüfekli. Evet. Bakkalın önünde, Ay. marketin önünde. Ve retweet direklerinde acil panik butonları var. Basıyorsun hemen 30 saniye sonra polisler geliyor ama o saate kadar ya ölmüş olursun ya soyulmuş olursun. Ya 30 saniye bunu kadar. gezmek için değil yani gerçekten işin olduğu için bu yapılıyor. Gezmek Evet. için akıl kârı değil oralara gitmek yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani merak ederim yani gitmek isterim oralara. Ben orada gerçekten çok meraklıydım ya. Çok heyecanlıydım. İlk Dünya başta gezerken. evet. Ya niye kötü şeyleri merak ediyorsunuz? Ne Ya bileyim mesela ben o adrenalin seviyorum ben. Şeye gittiğinde çok heyecanlanmıştım. Kolombiya'ya gittiğinde o Pablo Escobar'ın... Ya o- ben falan. izlerken heyecanlanırım giderken yani Yo, ben giderken hep haberim vardı oraya gideceğim, bunu yapacağım falan diye konuşuyorduk biz o zaman da hep. Evet. Ben çok heyecanlanmıştım yani. Ulan çok istemiştim mesela. Bir de diziyi de ben o zaman daha yeni bitmişti yani Evet. hatırlamıyorsam. Daha böyle tazeydi Bizde yeni hafızalarda. bitenlerde hep şey oluyor, Ha, istek oluyor. Aynen hafızalardaydı daha o dizi. Kolombiya'ya gideyim, evini Evet. göreyim, arabasını Yani göreyim. ben aynen merak ediyordum yani Ben heyecanlanmıştım. Sicilya'ya gitmek istiyorum. Sicilya'ya gider misin benim için? İtalya'da Yok değil be. mi aşkım? Orası da mafya falan, orası bir pislik yer orası. Mafya ama Bütün orası mafyalar şey, oradan çıkmış. güvenli ama orası. Sicilya mı? Tabii. Şu anda. Meksika gibi değil ama. Değil mi? Ay Evet. yo Sicilya'nın da çok kartel martel olayları yok. Tamam onlar yönetiyor ama Meksika'da Özgeciğim Meksika'da. sokaklarda boy gösteriyorlar. Avrupa'da öyle bir şey var mı? Sen yine de git bu Sicilya'ya. Gideriz Sen yine ya. de bir git. Benim bütün okuduğum mafya kitapların hepsi Sicilyalı İtalya'da herifler mıydı? tarafından geçiyor. İtalya'ya gideriz baba. Sicilya'ya yazıyorum senin için. Evet. Reis. Yalnız İtalya biliyorsun İtalyan mafyası. Aynen. Mario Puzo'nun kitaplarının işte o Doğru. Turiler Muriler Köylüler mi? Sen nereye görmek istersin? Senin Sicilyalı için kitabı. Ben sen daha önce gittiğin o piramitler vardı ya Meksika'da. Meksika Chichen Itza. Evet abi, Çok Chichen Itza etkileyici. piramitleri. Bir şey söyleyeceğim onlar tutmuyor mu? Bak İbrahim'i... Evet. Abi tutmasın ben. Hayır İbrahim'i de sizi suça sürükleyen Aynen abi. izleyiciler O abi. da doğru. O da doğru. Kanalda şu an en az Suç izlenen ederken. video 2500 Meksika Chichen Itza piramitleri. Kaç para mal olmuştu sen söylemiştin bana. 70-80 dolar. Son param gitmemiş. Hayır hayır sen bir yere 100 dolar verdin demiştin bu video bir şey için. İşte 100 dolara yakın param gitti oraya. Ha tamam. Cebimdeki bütün param, son paramı verdim oraya. İzlenme. Meksika. Dedim bu video patlayacak, çok Ya ben de izlenecek. insanları anlıyorum. Gidemeyeceğin İzlenme. yeri izlemiyor ama suç, kaos, Evet. entrika seviyoruz abi. Ben de seviyorum ondan besleniyorum ama ben o benim şeyim böyle hayalim o. Ya biraz da o şeyi izlemiştim bu Mayaların şeyini anlatan bir film vardı ya. Evet. Onu senin o videonu izlerken onları canlandırmıştım gözümde ben. Değil mi? O filmi canlandırmıştım. O yüzden merak ediyorum. Bir de düşünsene oğlum senden kaç bin sene önce adamlar böyle bir uygarlık böyle bir şey olmuş Merak yaşam olmuş. etmeyin. Gidiyorsun insanları. herhalde. Ben de diyorum bak insanların izlemesinden bahsetmiyorum. Ben de bir şeyi tabii, merak kişi ediyorum. olarak ben de Evet, merak evet. ediyorum. Ben sadece onu merak ediyorum ama insanlar doğru söylüyorsun. Sen yap oraya bak Kolombiya gece hayatı bak video kaç Doğru. izleniyor. Gittim mesela orada çok heyecanlıydı. Heriflerin mahallesinde oturuyorum. Evet abi. Çıkmışlar. Adam orada adak oluyormuşlar tepede bildiğin birinin kafasını Kafa koparıp kesiyorlar. adak adıyormuş. Girdim ben o Düşünsene- sahada. 11 saat kaldım ben. Hadi ya. Tabii sabah 7'de girdim, akşam 7 mi neydi falan Ne çıktım. yaptın 11 saat orada? Heyecanlıydım, çıkamıyordum. Dönüp dolaşım haneleri geziyordum. Hadi Habire ya. fotoğraf çekiyordum aynen. Ay. Çok büyük bir yer orası. Evet. Devasa Ben de- bir yer. Bir Ben- de şu anda yeni bir şeyle Görmek teknolojiyle şu ana kadar keşfedilmişi %10'muş zaten. Ormanın altında görmüşler Evet, yazlarda evet, ama evet. ağaç var diye çıkaramıyorlar. Evet şu an yok işte şimdi onlar yavaş yavaş çıkar. Daha yeni bu sene yaptı Doğru. keşfedildi zaten çıkaracaklarmış yavaş yavaş. Ben... Çok devasa bir şehir ya. Şu ana kadar keşfedilmişi %10'muş düşünsene. Doğru. Neyse benim gitmek istediğim yer orası bu arada kafamdaki. Ben mesela Meksika'da yine bir ilginç yaşadığım bir olay. İlk defa anlatıyorum. Bir gün sahilde bileklik satıyorum. Cebimde 10 dolar falan var baba. Sırtımda da çantam 25 kilo. Onlara da iyi para biliyor musun orada? Çantam var, 25 kilo şeyim var. Çadırım falan. Bir tane kız benden bileklik aldı. Neyse döndüm dolaştım. Bitirdim artık çadırı kuracağım köşeye. Hava sıcaklığı 45-50. Memleket Evet. yanıyor. Çok Tabii. güzel ya, biliyorum. Kız beni bir daha çağırdı. Dedi ki neresin dedim Türk'üm. Ana hemen bir sarıldı. Türkiye'ye gelecek çok okumaya. Aa! Oo dedim selamünaleyküm. Sohbet muhabbet translate'ten işte bende İspanyolca fazla yok. Evlerine gittim abi. Benim bizde kaldı gel. Tabii gel misafirimiz ol dedi. Annesi var, kız kardeşi var. Nasıl güveniyor ya? Anne babasıyla ayrılmış. Yalnız harbiden nasıl güvendin? Ama İbrahim'in Evet. çok temiz bir suratı var ya. Abi tamam da karşı tarafın yüzü o kadar temiz mi?
Karşı taraf çok iyiydi canım. Hayır, bence İbrahim'den korkmaları... İki taraf da birbirinden korkabilir evet. Ya hiç korkacak bir şey yok aslında. Neyse devam İbrahim edelim. korkmaz baba. da. Sabah kahvaltımı hazırlıyorlar. Oo. Yazıyorlar oraya günaydın afiyet olsun diye notlar. Türkçe mi? Tabii Türkçe yazıyor. Harika. Öğlen yemeğim, akşam yemeğim. Öğlen arıyor beni işte havuza gideceğiz hazırlan gelip Allah alıyoruz. Allah. Tabii. Sen biletli satıyorsun tabi o sırada. Çıkmıyorum işe. İşe çıkmıyorum ha, baba. hazır yemeğim var ya. Villada yaşıyoruz. Akşam çadır kuracaktık 50 derecede klima odada yatıyorum. 4-5 gün kaldım dedim abla ben gideceğim artık anasına. Dedi gidemezsin bir yere. Nasıl olacak bu iş? Kızım seni beğenmiş evleneceksin. Hadi lan. Selamünaleyküm iyi yere dükkan açtık. Öyle şey mi var abla benim işim gücüm vardı. Ama iyi gönüllü ablaymış Bu bak. arada bırak hadi. İşin Boncukçu, gücü de. incikçi Ha? de. İşin gücüm var benim de. Tezgah açmam lazım, video çekmem lazım. Biliyorlar mıydı YouTube yaptığını? Yapıyordum. Yani biliyorlardı da 350 tane abone var. Ya. Ha. Tabii. Hiç açıp bakmadı bile yani bir videoya. Kadını zor ikna ettim Allah baba. Allah. Sonra giderken harçlık falan verdi bana. Kadın şöyle bakmamış ama ya hani villamız var falan bu çocuk da boncuk satıyor dememiş Tabii. yani. Gel evlen dedi işte kızım böyle Allah para Allah. ihtiyacın yok dedi burada yaşa dedi. Ya Evlilik ben teklifi aldım ya. Meksikalı'da o şey var ya. Vallahi barda eğleniyorduk. Kızın abisi geldi. Söyledi işte kız kardeş senden hoşlanmış. Bekar mısın falan diye. Ya saygı Evliyim duyuyorum. abi dedim. Evlenir. Saygı duyuyorum. Bir şey diyemiyorum. Evlendirmek ya. istiyorlar abi. Kimle tanışsın evlenmek istiyor. Erkeklerinde yoğun bir tembellik var onların. Öyle mi? Bak bu Tabii. olabilir işte. Ondan dolayı bir beyaz ırklı Avrupalılar falan gelişmiş ülkeler ya. Aa anladım. Evlenelim çocuğumuz zeki olsun falan muhabbet. Zeki. Anladım. En Tabii. azından çocuklara bakacak bir baba olsun, çalışan bir baba olsun. Couchsurfing evinde kaldım öyle. 35 yaşında bir ablaydı. Doğru senin bir sürü böyle anın var ha. Tabii. Koç serviste kalıyor. Dedi çocuk yapalım dedi. Sana dedi yüklü miktarda para ödeyeyim. Dedim ablam Niye? git işine gücüne. Nerede oluyor bu? Meksika'da. Sen dedi hiçbir Niye? şey istemiyorum sadece çocuk yapalım dedi. Allah Allah Tabii niye? ben bakacağım dedi. Senden çocuğum olsun istiyorum dedi. Senden çocuğum olsun istiyorum. Vallahi. Değişik kafa. İlk defa anlatıyorum abi bunları da burada. Valla bizim de haberimiz yok. Aynen. onlardan. Çok tuhaf bir şeydi benim için. Öyle işte ya. Venezuela'ya gittiğim gün harbiden çok korkmuştum. Ben Venezuela'yı ilk Cüneyt Özdemir'de görmüştüm. Çok şaşırmıştım. İnşallah dedim birisi gider. Ben Ondan gittim. sonra da seni gördüm evet abi. O çikolatayla benzin deposunu doldurman... Aynen Can abiyle beraber. Abi nasıl şaşırdım ona ya. Babam deli gibi İbrahim'i izliyor ve sürekli böyle kilitleniyor. Bak gördün mü neler var falan diyor. Abi. Çok seviyor. Babama da buradan selam olsun. Babacım seni de öpüyorum Ahmet kocaman. amcam ellerinden öpüyorum. Ahmet amcam. Gitmeden seni Amcası. ziyarete geleceğim. İbrahim fanı. Evet. Venezuela'da biz işte Enes abiyle geziyorduk orada. Arabanın arkasında poşetimiz vardı. İşte gofret var. Gofretle şey yapıyoruz, meyve suyu su alıyoruz. Lollipop var, otopark parasını ödüyoruz. Vay be. Lollipop'la ne parası ödüyorsun? Otopark parasını ödüyoruz. Kanka şimdi Venezuela'ya Orada giderken bir valiz böyle abur cubur doldursak bir Tabii, ayımız tabii. gidiyor mu? Tabii. Bir ayımız Oteli rahat gidiyor mesela, mu? oteli mesela bir eti hoş beşle gidiş Ama yapabilir otelde miyiz? ödeyemezsin ama He. ne bileyim su alırsın. Otopark paralarını ödersin. Peki, Takas yani. Aynen. peki bu abur cuburu nereden alabiliyorsun abi orada? Hani Abur cubur da kısıtlı aslında. Tabi eskisi gibi değil ama kısıtlı yani. Çok şey gelmiyor ülkeye. O zaman 50 baş şeyleri 100 bulamıyorsun. dolar bozdurun bir de bir valiz ve abur cuburla gidebilirsiniz Venezuela'ya. Oteller pahalı. öyle mi? Ha, Ne kadar da geceliği? 30 dolardan başlıyor oteller. Çadır 30 peki dolar ne lan? Çadır kursan Alışılmaz. tehlikeli mi? Kuramazsın canım. Halbuki 30 dolar ne? Burada Şişli'de bir otel şu anda 170 euro istiyor. 120 euro Ülkeden istiyor. apayrı fırsatçılık var burada. Ben hiçbir ülkede bu fiyatları görmedim. Çok Bali'de pahalı. villada kalıyordum 30 dolara gecelik. Burada çok pahalı oteller. Aynen. Pansiyonda kaldık. Nerede? Çeşme'de pansiyonda kaldık 1300 lira. Geceliği mi? Aynen. Öyle Pansiyonda. aşkım. Ha. Bulamıyoruz biz O de da bulamıyoruz. klimalı bir oda düz. Hiçbir şey yok. Çeşme öyle ya. 1300 lira. 1300 lira nedir abi ya? 6 vardı 1000 liraya leşti. Böyle ahır gibi bir 300 yerde. daha veririm 300 pencerede. daha temiz bir yerde kaldık pencereli. Ha. Diğer 4 duvar. Zemin kat. Benim Amerika'da kaldığım yer çok kötüydü ya. Benim Amerika'da kaldığım odada tek kişilik bir yatak, iki kapaklı bir gardırop vardı. Yatağın yanına gelemiyordum. Dik üstüne yatabiliyordum. Ne sadece. kadar veriyordu? Bir o 650 dolar. Normalde penceresiz olanlar New York pahalı ya. penceresiz olan 600 dolar. Benimkinde pencere olduğu için 650 dolardı sağ olsun. Biz Florida'da... Buradan da Doğancığım, ev sahibimiz Doğancığıma selam olsun. Emekli al var ya. Adam evi var ya mülteci kampı gibi yapmış. 2+1 evi 7'ye bölmüş. 2 Mısırlı, bir Bangladeşli, bir tane Fıkra Hintli, gibi. 3 Türk evin içinde. Aynı fıkra gibi abi. Türklere Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Yine Türklere pencere dolarları vermiş. Öbürlerine penceresiz. Düşünsene Ay. alçıpanla bölünmüş şurası böyle. Burada böyle lan bu dedim bak bir yatak var ha sadece. Ölürsün havasız. Adam orada yatıyor abi. Bangladeşli gelmiş taksi şoförlüğü yapıyor orada. İşte Uber yapıyor orada kalıyor falan. Okul Ben parası Singapur'da biriktiriyor yaşadım o falan duyguyu. diyor. Ay orası. Singapur çok pahalı. Ucuz olsun diye bir ilk gün hostele gittim. 35 dolar abi ucuzda. Vay. En düşüğü 35 dolar abi.
Gittim pencere yok hacı abi. Üf. Bir rütubet var içeride. Oo. Aman yarabbim dedim bu gece sabah olmayacak. Harbiden olmadı o gece sabah. Ben uyuyamam orada biliyor musun? Gece saat 3.30 mu ne? 1'de uyumuş, 3.30'da uyandım. Boğazım balgam ve kan dolu. Ay. Ben şeyden Burnumdan kan uyuyamam. akıyor. Rutubet Ha, şey yapıyor sen- ya, hasta yapıyor. Evet, ben Astım yapıyor. klostrofobiden uyuyamam ben orada. Aynen. Bir biliyor de musun? kapsül. Oo. Ay, sen o kapsüllerde nasıl kalıyorsun Nasıl harbiden ya? nasıl kalıyorsun abi O ya? uzay kapsüllerde kalınır. Nasıl ama çok sıkışık darlamıyor mu seni? Uzay kapsüller çok iyi. Onda otel odası gibi hissediyorsun. Ama diğer ahşaplar var şey, tabut Hmm. gibi onlar rahatsız ediyor. Onda şey daralıyorsun yani. Ya şu Japonya'da falan var ya kapsül oteller. Onlar canavar. Onda Onlar kalın. kalamazsın Ona uzay ya. uzay kapsülü ya. Onda ona. kalın. Hatta Ya o MR makinesi gibi ya. Giriyorsun Aynen abi, içine. şöyle değil. Onun 2 kişilik olanları da var karı koca için. Allah Allah. Onda kalın mutlaka bir gece. Ya ne Kalamam yapıyorsun abi ya? ben. Kardeş ben İçine gir, kapıyı kapat, televizyonu aç, klimayı aç, havalandırmayı aç. Ben darlanırım yok. Bildiğin 5 yıldız otel odası. baba içinde kalkıp Hayır. yürüyebiliyor muyuz? Ha? Yürüyemezsin. Tamam. Üf, ben bir konfor ben severim davranırım. abi. Ben konfor Cem'in bir tur atması lazım. Aynen, anladın mı? Bir Bende, volta atması lazım. bende yoktu klostrofobi. O videolar çektiğimde insanlar yorum yazıyordu işte klostrofobim var, daraldım falan. Evet. O yorumları okuduktan sonra bende de olmaya başladı. Bende Hadi de ya. oldu biliyor musun? Aynen. Sonradan oldu bende. Aynen. Bende de yeni başladı bu. Yorumları okuyunca o yorumlar aklıma geldi. Bir gece öyle uyuyamadım, hostelden çıktım gece yarısı otele gittim. Ben de darlanırım Terbiyesizler. ya. Demek ki yorumlar insanı etkiliyor. Etkiliyor değil mi? ister istemez. Evet. Bana Çok da kafaya mesela. takmıyorum ama etkiliyor. Etkilemez Sen olur mu abi ya? takmıyorsun da işte beynine yerleşiyor. Evet. Bilinçaltıma yerleşmişti ya. Bir gece öyle terletme havası kaldım, o yorum aklıma geldi, uyuyamadım. Ya ben televizyonda bazen böyle birinin böyle araya bir şey sıkıştığını falan görüyorum. Yüreğim daralıyor. Ben de çok darlanıyorum. Nefes alamıyorum. Senin o işte kapsül şeyleri de ben bakamadım. Darlanıyor Aynen, insan. kapsül yüzden- gösteriler. Güzel ama onunla kalırım hala ya. Tamam kardeş. Ben kardeş. Biz işte o yüzden mesela senin gibi dünya turuna çıkamıyoruz Özge'yle ben. Bir gün bazen konuşuyoruz bunu biliyor musun? Ben senden önce de böyle gezginleri izlerdim. Bildiğin tuvaletlerde yatıyorlar. Tulumlar var ya, tulumun Aynen. içine koyup Ya çadır bunlar yatıyorlar. gibi ayrı bir şey Tabii ya. o başka da. Ya biz Özge'yle konuşuyorduk. Ya biz bunu hayatta yapamayız ya. Biz yapamayız abi, imkansız. Biz konfor seviyoruz Tatile abi. giderken bence o iş zor da senin gibi tabii bu işinse artık. Tabii işe verirsen aslında motive oluyorsun bir süre sonra. Evet. Ben de biliyorsun geçmişte konfor alanına düşkün Evet, bir adamdım. evet. Evim falan benim için 10 numara. İşte benim söylemek istediğim şey, senin başardığın bu. Sen o konfor Evet. alanından dışarı çıkabildin. Ben yapamam abi onu, çıkamam ben. Özge de yapamaz onu. Yani çok böyle zor, aşırı zor durumda Ben ne kalmış yaparım olmamız biliyor lazım, musun? anladın mı? Yapacağım sanırım çıkarım yıldızı. Anne Aynen dönerim. abi. Bak ben Dönerim, onu ben bir onu da ay yapamam sonra. ama. Hadi diyelim ki yaptım, cesaret ettim diyelim, bir ay sürmez geri gelirim ben yani. Cem Öteriş ailesini aradık bu bölümde arkadaşlar. Onları uğurluyoruz. Ne olur bize de abone olun 100 bin. Biz de Başlayın. 100 bin Biz olalım. de şu anda 96 bindeyiz galiba. Bir 100 bin yapalım. Başta etiketledim. Gelip bir abone olalım. 100 bin plaketlerini isteyelim. Evet, biz de şu an 96 Benim bin de olmasın mı falanız bundan yani. bir tane? He? Yakışmadı mı? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz Neşe İbrahim'ciğim. kattınız vallahi. Teşekkür ederim ederim. kardeşim benim, Eyvallah. sağ ol. İyi varsın Allah İbrahim. razı olsun. Teşekkürler İbrahim, teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Eyvallah kardeşim. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşmek Gidelim. üzere. Sen hiç Evet. kalkmayın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve altına Likelamayı. yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi 3 evetle uğurluyoruz. Teşekkürler. Bunu da alayım biz. Al, al, Benimki senin gelince olsun. getiririm. Tamam. Ben çünkü elime çok yakıştı. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Instagram'dan sorduğunuz sorular vardı. Onları cevaplamak istiyorum. Videoya geçmeden önce sizden kısa bir ricam olacak. Biliyorsunuz 2 haftadır video atmıyoruz. Kanalın algoritması biraz zayıflamış durumda. Şu an videoyu durdurup bir 5 saniye küçük bir yorum yapabilir misiniz? Veya bir emoji olur, nokta olur. Aynı zamanda beğenirseniz de şu kardeşinizi çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Yorum yaptığınızı varsayıyorum. Devam ediyoruz. Evet. Bu video başlıkta anlaşıldığı üzere 100.000 abone özel videosu. Tabii şu an 100.000'i geçtik. 116.000 civarında bu videoyu çektiğimde abone sayımız. Bir plaket gönderdi YouTube bize. Yaklaşık 1,5-2 ay önce geldim ama ben Türkiye'de olmadığım için gösteremedim size arkadaşlar. 100.000 abone plaketi. Ben bunu sizin adınıza kabul ediyorum. Gerçekten daha dün gibi. Yani bu kanalı açtığımızda kaç ay oldu? 14 ay falan oldu. Yani geçen sene bugünler 2000-3000 kişiydik arkadaşlar. Şu an 116.000 kişiyiz YouTube'da. Yine Instagram'da 200.000 civarı, Facebook'ta 150.000 civarı bir abone sayımız var. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana inanmış olduğunuz için, bana destek verdiğiniz için, videolarımı izleyip, yorum yapıp, beğenip paylaştığınız için iyi ki varsınız diyorum. Her şey sizin sayenizde oldu. Bundan sonra daha da güzel, daha kaliteli içerikler gelecek ve daha profesyonel yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bir kusurumuz varsa da affola. Plaketimizi de şöyle köşeye koyalım. Bir evim yok İstanbul'da biliyorsunuz. Yol hikayemi izleyenler varsa evimi boşaltmıştım giderken. Burası amcamın evi. Geldiğimde burada kalıyorum İstanbul'da. Ama inşallah pek yakında bir ülkeye yerleşeceğim. Türkiye çok düşünmüyorum ama belli de olmaz. Çünkü ben Fethiye kıyılarını falan çok seviyorum, Marmaris'i, Bodrum'u. Ama aklımda öncelik olarak Bali var. İkinci olarak Tayland, Phuket var.
Üçüncü ise Türkiye var. Bakacağız duruma göre ya. Yol bizi nereye çıkaracak? Videomuzun konusuna geçelim. Ben bir anket yapmıştım. Beni Instagram'da hala takip etmiyorsanız Harita Yollar'da sol köşede takip edebilirsiniz. Oradan anı paylaşıyorum. Günlük şeyleri paylaşıyorum. Yani bazen YouTube'da izlemediğiniz şeyleri Instagram'dan paylaşabiliyorum arkadaşlar. O yüzden mutlaka Instagram'dan da takip etmenizi tavsiye ederim. Ben bir soru cevap yapmıştım Instagram'da. Bugün sizlerle birlikte o soruların cevaplarını paylaşacağım. Çünkü bayağı merak ettiğiniz şeyler var. Aslında Harita Yollar'da Kimdir videosunda birçok şey anlatmaya çalıştım ama cevapsız sorularınız olmuş. Ben de dayanamadım, tekrar dedim bir video yapalım. Hem bu şekilde de tekrar YouTube'a tatil molasından dönüş diyelim. Böyle bir başlangıç yapmak istedim. Başınızı şişirdim. Evet, ilk sorumuz. Vize, pasaport, aşı ve diğer evraklarla ilgili süreç seni gezmekten soğutmuyor mu? Aslında şöyle, aşı ile ilgili soğutacak bir durum yok. Çıkmadan önce bütün aşılarınızı yaptırırsanız 4-5 tane işte Afrika aşıları, ne bileyim Amazon aşıları falan. O çok önemli bir şey değil. Çantanıza koyuyorsunuz, 10 yıl geçerliliği var. Sorun olmuyor. Pasaport, normal bordo pasaportum var. Türk vatandaşıyım, klasik. Ekstra bir yeşil pasaportum, siyah pasaportum falan yok arkadaşlar. Zaten birçok videoda göstermiştim. Vize durumları. Evet, vize durumları açıkçası biraz bazen yorabiliyor. Ama hiçbir zaman beni gezmekten soğutmadı, soğutmayacak da. Ne kadar engel olursa olsun ben bu yola inancımdan dolayı hiçbir zaman vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de. Size de kesinlikle tavsiyem vazgeçmeyin abi. Hayalleriniz varsa her ne olursa olsun, sadece dünya turu değil, yaptığınız işte olabilir, ne bileyim evleneceksinizdir, onunla ilgili olabilir. Hiçbir zaman pes etmeyin, vazgeçmeyin ve sadece inanın abi. İnanınca emin olun her şey oluyor. Masraf demiş bir tanesi. Masraflar nasıl karşılıyorsun? Bunu daha önce bahsetmiştik videolarda. YouTube gelirimle karşılıyorum, Instagram gelirimle karşılıyorum. Tabii yetmediği zamanlar oluyor. Bütçe kısıtlamaya gidiyoruz. Ne bileyim daha ucuz konaklama, daha ucuz yemeklerle bu şekilde tolere etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda tabii marka işbirlikleri falan da var. Yani sosyal medyadan kazancımla geziyorum. Ekstradan bir kira gelirim, evim, malım, mülküm hiçbir şeyim yok. Sadece tek mal varlığım pasaportum. Pasaportuma aşığım. Ben burada yaşarım dediğim bir ülke oldu mu demiş. Bunu aslında çok ülkede söyledim. Çok ülkede dedim ben burada yaşarım diye. Hatta videolarda da çok sık bahsediyorum. Geçen bir tanesi yazmış, kardeşim demiş. Her gittiğin ülkeye burada yaşarım diyorsun demiş. Hangi birinde yaşayacaksın karar ver. Hakikaten öyle, karar vermek çok zor. Çünkü her gittiğim ülke bir öncekinden farklı oluyor. Ne bileyim Venezuela'nın mesela Caracas'ın havası çok güzel. İnsanları çok güzel. Gece hayatı çok güzel. Yemekleri fena değil. Oranın yeri farklı. Bali'nin yeri apayrı. Tayland'ın yeri apayrı. Bununla ilgili şu an henüz zaten karar aşamasındayım ya, dedim ya bir yere yerleşeceğim. Daha henüz karar vermedim ama önceliğim kesinlikle Endonezya Bali adası. Ben harbiden Bali'ye aşık oldum. Mutlaka ölmeden önce herkesin görmesini isterim yani. Mükemmel bir coğrafya. Hele o pirinç tarlalarının arasında motorla falan geçiyorduk var ya. Aklım gidiyordu yemin ederim. Ben buraya nasıl geldim diye kendimi sorguluyordum bazen. Kıbrıs gezisi yapar mısın? Kıbrıs gezisi şu an düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten birçok arkadaşım gezdi daha önce gezginler. YouTube'dan onların videolarına bakabilirsiniz. 4 sene 5 sene sonra gideriz Kıbrıs'a ya. Dünya turunun sonlarına doğru. En beğendiğin ülke ve en beğenmediğin ülke demiş. En beğendiğim ülke Endonezya, Tayland, Venezuela, böyle sıralamayla gidecek olursak. Daha sonra Kolombiya, daha sonra Peru. En beğenmediğim ülke Güney Kore, hiç beğenmedim. Çok ırkçıydı. Irkçılık vardı aşırı bir şekilde. Çok rahatsız olmuştum ondan dolayı. Moğolistan'ı beğenmedim. Moğolistan'da hiçbir şey yoktu. Her yer çöl, toprak. Beğenmediğim ülkeler bunlar arkadaşlar. Kamboçya fena değildi. Hasta olduğunda nasıl bir yol izliyorsun? Ayrıntılı anlatır mısın? Tabii ki her ülkede değişiktir sistem. Evet, çok güzel bir soru. Eminim bu çok işinize yarayacak. Arkadaşlar ben her gittiğim ülkede özel sağlık sigortası yaptırıyorum. Şimdi bazıları şunu yapıyor yurt dışına çıkacak zaman. Türkiye'den seyahat sigortası yaptırıyorlar. Yurt dışı seyahat sigortası 1 yıllık. Bu 1 yıllık yaparsanız mesela bugün çıktın İstanbul'dan Ocak 1'de. Mart'ın sonunda o sigortanın geçerliliği doluyor. Ama diyeceksin ki 1 yıl değil. Yurt dışında kullanma hakkın 90 gün abi. O yüzden kesinlikle 12 aylık sigorta yaptırmayın. Ben her gittiğim ülkede ne kadar kalacağım? 15 gün. 15 günlük sigorta yaptırıyorum. Veya 30 günlük sigorta yaptırıyorum. Ve şunu da not etmek istiyorum. Bazı seyahat sigortalarının açıklamalarını mutlaka okuyun. Şöyle bir ibare var. İsim vermek istemiyorum ama bazı firmalarda. Ülkeye girdikten 14 gün sonra sigortanız aktif olur diye. Bunun da sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Sonra icabına girersin. 5 gün sonra bir hastalık geçirirsin, kaza geçirirsin. Hop sigorta karşılamıyor. Selamünaleyküm. Benim başıma gelmişti Singapur'da. 12.000 dolarlık oluyordu az kalsın. Son dakika yırttık yani. Finansman demiş. Bunu cevapladık. Dünya turu için hangi ülkeden başlamalıyız? Rota nasıl oluşturulur? Bir de ortalama kaç paraya mal olur? Ortalama kaç paraya mal olur? Son sorudan başlayalım. Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemem inan. Senin ne kadarlık otelde kalacağını bilmiyorum. Nasıl bir yemek yediğini bilmiyorum. Ben yeri geliyor bir günde 5 dolara yemek yiyorum. Bir günde 30 dolar harcadığım da oluyor.
Bir günde 100 dolar harcadığım da oluyor. Yani inanın onu siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Türkiye'de ne kadar harcıyorsun? 100 TL, 200 TL. Balkanlara mı gideceksin? Çarpı 2 yap, 200 TL harcayacaksın. Yani çarpı 2 yaparak hesaplarsanız günlük ne kadar harcayacağınız ortaya çıkar arkadaşlar. Avrupa ülkeleri için çarpı 3 yapabilirsiniz. Ama Asya, Balkanlar için çarpı 2, Güney Amerika için de yine çarpı 2,5-3 civarlarında TL ile. Abi gezdiğin en ucuz kıta hangisiydi? Gezdiğim en ucuz kıta, hiç abartmıyorum, Asya kıtasıydı. Bunu kime sorarsanız sorun. Yemin ediyorum yani böyle bir ucuzluk yoktu. Ucuzluk dediğim de ya, Türkiye'den ucuz değil. Sakın yanlış anlamayın. Güney Amerika'dan ucuzdu. Balkanlardan ucuzdu. Ukrayna'dan ucuzdu. Hele Kamboçya falan yani bedavaydı. 1 dolara karnımı doyuruyordum. İşte 1 dolara 1 saat masaj yaptırıyordum. Yine buna benzer birçok şey. Hosteller 1 dolardan başlıyordu. 10 dolara mesela parti hostelinde kalabiliyordun Kamboçya'da. Kamboçya videolarını da mutlaka izleyin. Benim için onlar gerçekten çok değerli videolar. Özellikle Tayland. Harbiden orada güzel gezdik diye düşünüyorum. Güzel eğlendik. Sizlerin de beğendiğini düşünüyorum. Hasta olmamak için ne yapıyorsun? Hasta olmamak için baba sürekli C vitamini alıyorum. Her gün 2 tane 3 tane portakal suyu içiyorum. 2 bardak. C vitamini kullanıyorum. B12 vitamini kullanıyorum. Zaten yanımda bir ilaç çantam var arkadaşlar. Şu benim ilaç çantam. Bunu hep bütün seyahatlerimde yanıma alıyorum. Yaklaşık bu çantanın içerisinde 17-18 çeşit ilaç var. Evet, sığdırıyorum buna. Kartonlarını atıyorum. Reflör var, mide hapı, ishalden koruyucu, işte mide bozmayı falan engelliyor. Soğuk algınlığı için alıyorum, grip için alıyorum, antibiyotik var, ne bileyim pişik kremi var, yanık kremi var. Onun haricinde birçok işte ağız yarası kremi var, boğaz spreyi var, antibiyotik spreyler var. Aklınıza ne gelirse, her yıl kaç tane hastalık geçiriyorsanız veya ne bileyim kalıcı bir hastalığınız varsa mutlaka ilaçlarınızı yanınıza alın. Şimdiye kadar hiçbir ülkede sıkıntı yaşamadım. Öyle reçete falan sorma gibi durumlar da olmuyor. Gittiğim tüm ülkelere ilaçlarımı gönül rahatlığıyla götürüyorum. Çünkü yurt dışında ilaçlar çok pahalı. Bilginiz olsun. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Şu gördüğünüz de benim pasaport kılıfım arkadaşlar. Böyle bir şey de mutlaka alın yanınıza. Pasaportunuz ıslanırsa falan çünkü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bazı ülkelerde özellikle Avrupa, Amerika vizesi falan vermeyebiliyorlar. Pasaport ıslaksa değiştirmeniz gerekiyor. Böyle bir kılıf da tavsiye ederim. Yeni dünya turuna çıkacak arkadaşlar. Bu da benim aşı karnem. İşte sarı humma aşısı, tifo aşısı, hepatit B falan bunların içinde var. Bunu da böyle yanımızda bulunduruyoruz. Pasaport kılıfının içerisinde. Çok güzel, çok işime yarıyor. Gittiğin ülkede Türkiye hakkında ne düşündüklerini ve bildiklerini sorduğum bir video olsun mutlaka. Evet, bunu aslında yapıyorum bazen bazı ülkelerde. Çoğu zaman da unutuyorum ama bunu da not alacağım mutlaka. Bundan sonraki gittiğimiz ülkelerde mutlaka bunu yapalım. En son Güney Kore'de yapmıştık hatırlarsanız. Moğolistan'da yapmıştık. Videoların sonunda harcama özeti olabilir. Gittim geldim kaldım yedim 500 dolar gibi. Videoların sonunda harcama özeti mantıklı, yapılabilir aslında ama videoların içinde sana söylüyorum. Mesela otel 20 dolar diyorum, yemek 3 dolar, 5 dolar. Artık oradan siz ufaktan bir matematik yapıp çıkarabilirsiniz. Çünkü bazen video editleri o kadar çok uzun sürüyor ki unutabiliyoruz. Buradan da hakkınızı helal edin. Severek takip ediyorum seni abi. Eğer olur da yolun Almanya Köln düşerse seni beklerim. Çok teşekkür ederim Sergen Aktaş. Almanya'dan inanın şu an çok da izleyen var. Almanya'nın yeri zaten bana çok farklı. İnanın Avrupa turuna ilk başlarsam ya birinci ülkem ya ikinci ülkem mutlaka Almanya olacak. İlk Almanya'ya geleceğim. Ondan sonra Avrupa'yı gezmeyi planlıyorum. Buradan Avrupa'dan tüm izleyenlere de selamlar olsun. Saygılarımı sunuyorum. Abi YouTube ve sponsorlar dışından para kazanıyor musun? Yok, ekstra herhangi bir kazancım yok. Sadece YouTube, sosyal medya ve işbirliklerinden gelir elde ediyorum. En iyi yemek hangi ülkede demiş. Bir yemek iste Suat abim. Abi en iyi yemek şöyle. Ben biliyorsunuz bir de Antepliyim. Yemek işi benim için büyük sıkıntı. Dünya turunda. Ya bir gün dünya turunu bırakırsam harbiden bu yemek yüzünden bırakırım. Size o kadar söyleyeyim arkadaşlar. Peru'da ben çok mutlu olmuştum yemek konusunda. Çok fazla kuzu tüketiliyordu. Keçi tüketiliyordu. Peru'da mesela benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi lomo saltado diye bir yemek vardı abi. Ben bir de kendim Gaziantep'li olduğum için bizim Antep'te tava yemeği vardır. Antepliler varsa iyi bilir. Böyle tepsinin içerisine patates, et, işte biber, domates, soğan gibi şeyler girer. Bir gördüm aynısı. Aman dedim ya Rabbi ben nereye geldim? Yanında pilav yapmışlar böyle tuzsuz da değil pilav, tuzlu ve yağlı. İnanılmaz güzeldi. Onun haricinde mesela ceviche yapıyorlar. Ceviche de bir nevi balık yemeği. Peru'nun yine kendi özgü mutfağına ait yemeklerden bir tanesi. Böyle okyanus balığını, Morinho'ydu galiba balığın ismi yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlışım varsa düzeltin lütfen yorumlarda. Limon suyunda öldürüyorlar balığı arkadaşlar. Herhangi bir pişirme işlemi falan olmuyor. İçine soğan giriyor. Ne bileyim mısır giriyor. Taze mısır, kuru mısır gibi taneler falan giriyor. İnanılmaz lezzet çıkıyor ortaya. Ben harbiden ceviche'ye de bayılmıştım orada. Her gün hemen hemen tüketiyordum ve ayrıca Peru'da et fiyatları da çok ucuzdu. Etten artık yani bir süre orada iğrenmeye başlamıştım. Aman yarabbi tövbe diye bir şey gelmiş. Evet, bazen böyle replikler yapabiliyorum çünkü gerçekten çok sevdiysem, çok beğendiysem
böyle yüksek tonda çıkışlar olabiliyor. Ne bileyim benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Başta basit görünüp sonra sizi çok zorlayan şeyler oldu mu? Aslında çok fazla oldu denilemez. Bekliyordum böyle şeyler olacağını, yolda karşılaşacağımız şeyleri. Zaten çıkmadan önce birçok gezgin arkadaşımızı izlemiştik. Deniz'i çok izliyordum ben. Deniz Pehlivan'ı bir hayalin peşinde. Zaten kendisiyle şu an görüşüyoruz sürekli. Onun videoları benim yola çıkmama çok gerçekten yardımcı olmuştu. İngilizce seviyesi ne düzeyde olmalı? Ya buna çok takılmamanız lazım ya. İnanın çok iyi İngilizce bilip de daha yani şehir dışına çıkmamış insanlar var. Çıkın abi. Hiçbir şekilde İngilizce, İspanyolca, yabancı dil bunlar bahane değil. Ben yola çıktığımda bir kelime bile bilmiyordum. Sadece hello. Bir de good morning yani. Şu anda biliyorum diyemem zaten arkadaşlar. Şu an bildiğim benim İngilizce %5'tir. 50 tane soru biliyorum, 100 tane cevap biliyorum. Bunlarla hazır cümlelerle idame ettirmeye çalışıyorum. Pek zorlandığım sayılmaz. Hiç zorlanmıyorum hatta. 25 ülke falan oldu neredeyse. 3 yıldır seyahat ediyorum. Öğrenecek miyiz? Öğreneceğiz. Çalışıyorum. İnsanlara daha çok böyle kontak kurmaya çalışıyorum. Uygulamalardan falan çalışıyorum. Telefonunuzda falan mutlaka uygulama indirin. Türkiye'deyken sadece uygulamadan İngilizce öğrenseniz çok bir işinize yaramaz ama yurt dışında mutlaka pratik yapmanız lazım abi. Karşılıklı pratik yaparak, hatalarınızı görerek hızlı bir şekilde İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Hiçbir zaman dil bahane değil ama. Gezgin olmak için ilk rota neresi olmalı ve ne kadar bir sermaye gerekli? Ben ilk rota olarak Ukrayna'ya gittim. O zamanlar Ukrayna'ya gittiğimde arkadaşlar sadece gezgin değildim ben. Tatil için gitmiştim. Kendi reklam şirketim vardı. Zaten bir kazancım vardı ortada. Açıkçası pek fazla zorlanmamıştım. Yani ne kadar harcamıştım dolar olarak? 800 gün falan kalmıştım Ukrayna'da. Ev falan kiralamıştık bir arkadaşımla. 600 dolar civarı bir para harcamıştım. O da normal yani 600 dolar 800 gün için aslında 60-70 dolar günlük. 15-20 konaklamaya veriyorduk, 50 de yiyorduk. Tabii şu an o kadar paralar harcamıyoruz ama tabii gittiği ülkelerde oluyor. Dubai mesela çok masraflıydı. Bunun için bir sermaye söyleyemem ya. Konfor alanına düşkünsündür. 5 yıldız otellerden çıkmıyorsundur. Günde 300 dolar harcarsın. Yetmeyebilir 500 dolar bile harcarsın. Ama yok kardeşim yatak olsun dersen 2 dolara da hostel var. Asya'da 1,5-2 dolardan fiyatlar başlıyor. Güney Amerika'da 5 dolardan başlıyor hostel fiyatları. Yani şunu söyleyeyim. Türk lirasını 2'ye vurun. Asya'ya mı gideceksin? Burada ne kadar harcıyorsun günlük? 200 TL. 400 TL harcayacakmışsın gibi hesapla. Asya için geçerli. Güney Amerika için 3 katı hesaplayın. Balkanlar için yine 2,5-3 katı hesaplayın. Yani minimum 2 katıyla çarparsanız işte gideceğiniz ülkeleri ona göre bütçenizi çıkarabilirsiniz ortaya. Konaklama konusunda mesela Türkiye daha pahalıydı. Ben ona şaşırdım. Özellikle Ege kıyılarında gezerken otel fiyatlarına falan bakıyordum. Adam pansiyon odaya yazmış 1000 lira. Dolara vurdum 60 dolar falan para yapıyor. Ben 60 dolara Bali'de 2 gece 3 gece villa kiralıyordum. Burada biraz fırsatçılık gördüm sanki. Tayland Phuket turu demiştiniz. Hala gelişme yok mu? Tayland Phuket turunu yapacağız. Instagram'dan takip ediyor arkadaşım galiba iyi biliyor. Aralık'ın ilk haftası gibi büyük ihtimal bir aksilik olmazsa Tayland turumuza çıkacağız. 20 kişi götüreceğim Türkiye'den. VIP bir tur olacak. Tamamen benim rehberliğimde olacak. Şu an neden bekliyoruz? Neden günü açıklamıyorum? Yeni projelerimiz var arkadaşlar. Açıkçası onun için geldim Türkiye'ye. Pek yakında bu izlediğiniz içerikler, içinden bazı bölümler özellikle Latin Amerika kıtasında birçok televizyon kanalına yayınlanmaya başlayacak. İspanyolca olarak. Şu an onun için hazırlıklarımız var. Görüşmeler sürüyor. Ne bileyim sözleşme aşamaları falan var. Onu bitirdikten sonra büyük ihtimal bir ay 40 gün içerisinde bu süreci atlatırız diye düşünüyorum. Eğer onu bitirirsek ondan sonra Aralık'ın ilk haftası söz Tayland turunu yapacağız. Ama işler biraz yavaş giderse yılbaşına doğru falan erteleyebiliriz diye düşünüyorum. Zaten Tayland'ın sezonu Aralık'ın ilk haftası başlıyor. Ta Nisan'ın sonuna kadar falan gidiyor. Dünya turunda en dikkatini çeken olay nedir? Abi herhangi bir ülkede. Dünya turunda en dikkatimi çeken olay ne biliyor musunuz? Çok mutlu insanlar gördüm ya. Harbiden 50 dolar 60 dolar kazanıyor. Tek göz odada 5 kişi yaşıyorlar. Güney Amerika'da olsun, Kolombiya'da, Venezuela'da, Meksika'da, Tayland'da, Kamboçya'da, Filipinler'de. Çok mutlular ya. Sordum neden dedim bu kadar mutlusunuz? Geçinemiyorsunuz. Eviniz küçük, ne bileyim koltuk yok, kanepe yok. Herkes bana verdiği cevap ne biliyor musunuz? Ölüp gideceğiz. Ne evi götüreceğiz, ne arabayı götüreceğiz, ne malı mülkü götüreceğiz. O yüzden ben de bu bakış açısını çok benimsedim. Özellikle son 6-7 aydır. Hiçbir şekilde ne malım var, ne mülküm var, ne evim var, ne arabam var. Hiçbir şeyim yok abi. Tek mal varlığım pasaportum. Pasaportuma harbiden aşığım yani. Vallahi pasaportumu çok seviyorum. Hayatında ilk defa dünya turuna çıkacak olan birine ne önerirsiniz? Üstelik paranız ve parasız ve desteksiz demiş. Sana şunu söyleyeyim kardeşim. Eğer ki inandıysan, bu işi yapacaksan, dünya turuna çıkacaksan, gezeceksen asla ve asla pes etme, hayallerinden vazgeçme. Çık abi yola. Hiçbir şekilde bahane yapma. Yapmak isteyen adamın bahanesi yoktur. Zorluklar illaki olacak, fazlasıyla olacak. Biz de zorluklar çektik, çekmeye de devam ediyoruz. Hiçbir şekilde yani
Gördüğünüz gibi değil inanın dünya turu. Yani olayın perde arkasını anlatmaya çalışsak kameralarda var ya, hiç kimse hiçbir yere, hiçbir ülkeye gitmez yani. Sadece renkli yüzünü gösteriyoruz. Çünkü çok zorlu bir süreç var gerçekten yolda. Yoruluyorsunuz, demoralize oluyorsunuz, yalnızsınız, hastalığı var, yorgunluğu var gibi bir sürü etken var. O yüzden herkesin gerçekten ben sevdiği işi yapmasını çok istiyorum. Eğer sen de kardeşim bu soruyu kim yazdıysa, beni takip ediyorsa, izliyorsa, Instagram'dan yazmış çünkü. Bahane üretme, hayallerinin peşinden koş. Çünkü dünyaya sadece bir defa geleceğiz. Neden Avrupa'ya gitmiyorsun? Bununla ilgili çok soru geliyor. Neden Avrupa'ya gitmiyorum diye. Açıkçası şu an düşünmüyorum Avrupa'yı. Ama belli de olmaz. Bir bakarsın 2 video sonra Avrupa'da oluruz arkadaşlar. Gidebiliriz. Her an her şey olabilir. Çünkü günden güne kararlarımız değişebiliyor. Bugün diyorum ki Afrika'ya gideceğim. Yarın kalkıyorum vazgeçiyorum Afrika'dan. Diyorum Güney Amerika'ya döneyim geri. Yolda o kadar tutarsızlıklar yaşıyorsunuz ki işte iklimsel olaylar da fark ediyor. Vize olayları da fark ediyor. Buna benzer günlük kararlarımız değişebiliyor açıkçası. Avrupa için süre vermiyorum ama neden olmasın? Her an olabilir diyoruz. Bu soruyu da geçiyoruz. Nerelisin ve hangi takımısın? Gaziantep, Şahinbeyliyim. Gaziantep doğumluyum. 15 yaşıma kadar Gaziantep'te yaşadım arkadaşlar. Daha sonraki süreçte ise İstanbul'da yaşadım. Şu an ise evsizim. Evim sırt çantam, 5 kilo 6 kilo bir eşyam var. 4 tişört, 4 şort, bir tane terliğim, bir de banyo havlumla yolculuğuma, macerama devam ediyorum. Evim neresi derseniz evim her yer, evim dünya. Sabah başka ülkede uyanabiliyorum, akşam başka ülkede yatabiliyorum. Benim için bence en büyük özgürlük bu. Ve ben bu yaşamdan gerçekten çok mutluyum. İlk kez dünya turuna çıkacak kişilere hangi ülkeleri önerirsiniz korkularını yenmek için? Bence bunun için en güzel yer Gürcistan olabilir. Önceden Ukrayna'ya çok giden oluyordu ilk rota için. Balkanlara gidebilirsiniz. Ben bütün acemiliğimi Balkanlarda attım arkadaşlar. Makedonya'yı gezdim, Bosna Hersek'i, Sırbistan'ı, Arnavutluğu, Kosova'yı. Bir tek Karadağ'a gidememiştim. Kapalıydı o zamanlar Covid'den dolayı. Balkanlardan başlayabilirsiniz. Çünkü hafiften kültürümüz yakın, Türkçe falan biliyorlar. Yemekler falan biraz yakın. Ama şunu söyleyeyim, yemek konusunda eğer beni götürürseniz gerçekten büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz Asya kıtasında, Güney Amerika kıtasında. Çünkü Balkan yemekleri gibi değil. Balkanlar biliyorsunuz 500 yıl bizde kaldı. Yemekler falan neredeyse birebir yakın. Ama o kıtada bize benzeyen hiçbir şey yemek yok. Çok sıkıntı bekliyor, haberiniz olsun. Daha önce demiş hiç soyguna uğradım mı? Soyguna uğramadım. Sadece Kolombiya'da bir kere önümü kestiler silahla. Kafama silah dayadılar. Kaçtım. Sizi kaçmanızı tavsiye etmem. O gibi durumda ne var ne yoksa verin. Çünkü ucu ölümle sonuçlanabilir. Oradaki insanların gözü çok kara. Birçok insan çünkü açlık seviyesinde sokaklarda yaşıyorlar. Sokaklarda yaşamını idame ettiriyor. Adam seni öldürür, köşeye bir yere gömerler ve kimsenin de haberi olmaz. Ben neden kaçtım? Çok yakın civarda hemen polis vardı, onu gördüm. Direkt polis diye bağırıp yanına kaçtım polisin. O yüzden herhangi bir şey yapma cesaretinde bulunmadılar. Eğer o polisi görmemiş olsaydım o gün kameramı kesinlikle kendi ellerime teslim ederdim. Yoluma devam ederdim. Sonra gracias, teşekkürler derdim. Sıkıntı, dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Zehirlenme yaşıyor musun? Zehirlenme çok yaşıyoruz. Her gittiğimiz ülkede hemen hemen 1-2 defa yaşıyoruz. Bununla ilgili bir mide hapımız var. Onu kullanıyoruz abi. Reflör bütün gezginlerin en büyük ilacıdır. Reflör candır. Reflör alıyorum hep yanıma giderken 5-6 paket. O hemen düzeltiyor abi. Aynı gün veya bir sonraki gün, 2 gün içerisinde toparlıyor. Diğer türlü sıkıntı. Başka yeni gelen sorulara bakalım. Bayağı soru sormuşsunuz ya ama birçoğu aynı soruların. Aynı soruları tekrar okumak istemiyorum. Birisi yazmış, neden Bali? Neden Bali? Bali ucuz abi. Gittiğim ülkeler arasında, özellikle kıtalar arasında 5 kıtaya ayak bastım. Mesela Asya kıtasında en pahalı yer Singapur'dur. Singapur'dan sonra Japonya'dır, Güney Kore'dir. Bali gerçekten ucuzdu ya. Türkiye ile aynı ayarda diyebilirim. Türkiye'den bir tık pahalıydı ama ne bileyim bana göre ucuzdu. Güney Amerika'ya göre ucuzdu, Balkanlara göre ucuzdu. O yüzden Bali'yi çok sevdim. Yeşillik, doğa, cennet, yürüyüş, deniz, kum, ne ararsan hepsi vardı ya. Yemekler de fena sayılmazdı. Zaten Türk mutfakları falan da var. Gitmek isterseniz dönerciler falan vardı. Zaten hali hazırda Bali'de şu an nereden baksanız 2-3 milyon freelancer turist falan yaşıyordur orada. Böyle dijital göçebeler. Bizim gibi uzaktan çalışan mimarlar var, avukatlar var, ne bileyim var oğlu var. O gibi insanlar gerçekten çok yaşıyor orada. Çok var nüfus. Bali'yi tavsiye ederim arkadaşlar. Ölmeden önce mutlaka Bali'ye görülecekler listesinin en başına yazın abi. Hayta yollarda altın tavsiyedir. Altını çiziyorum. Bak Bali dediniz yine içim depreşti. Şimdi uçak biletini alıp Bali'ye gideceğim vallahi. Ama işte ne yazık ki huyum değil, bir gittiğim ülkeye bir daha gitmiyorum. Ha, tatil için giderim ama onu siz görmezsiniz. Video çekmiyorum çünkü ikinci gidişlerimde ülkelerde. Belli de olmaz, gideriz. Bir soru daha gelmiş. Diğer gezginlerle görüşüyor musunuz?
Hangileriyle görüşüyorsun? Birçok gezginle görüşüyorum aslında. %90'ıyla görüşüyorum diyebilirim. Zaten YouTube videolarımda görmüşsünüzdür. Instagram'da yine aynı şekilde. Aktif bir şekilde hepsiyle görüşüyoruz, arkadaşız. Herkes birbirini tanıyor, destek oluyor, olmaya çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok yani hiçbir gezginle. Evet, sorularımız bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yine sormak istediğiniz başka aklınıza takılan şeyler varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Bu videoyu beğenip yorum yaparsanız bir emoji, bir nokta çok iyi olur. Çünkü dediğim gibi 2 haftaları video atmıyorduk. Algoritmaya girmemiz lazım ki bir sonraki videoları attığımızda size bildirim gelsin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.